bir cihan padişahının doğuşu. Yıl 1494. Karadeniz'in sert rüzgarlarıyla tanınan Trabzon'da bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk sıradan bir şehzade olmayacaktı. O, Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan padişahı olacaktı. Adı Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim, annesi Ayşe Hafsa Sultan. Kimse henüz bilmiyordu ama bu çocuk 3 kıtaya hükmedecek bir imparatorluğun kaderini yazacaktı. Süleyman, çocukluğunu saray oyunlarıyla değil, devlet terbiyesiyle geçirdi. Henüz küçük yaşlarda. Kur'an, fıkıh, tarih, matematik, coğrafya, Arapça ve Farsça öğrendi. Ama onu farklı kılan sadece ilmi değildi. Sessizdi, derindi. Düşünerek konuşurdu. Babası Yavuz Sultan Selim gibi sert değildi. Ama gerektiğinde ondan daha kararlı olacaktı. Dedi. Babam bana adaletin bir terazi olduğunu öğretti. Dünyanın yükü kaleminin ucunda. Bu kılıçtan daha ağır bir yük. 15 yaşına geldiğinde Osmanlı geleneği gereği sancağa gönderildi. Önce Kefe, ardından Manisa. Manisa, Osmanlı'da Şehzadeler şehriydi. Tahta giden yol buradan geçerdi. Süleyman burada halkı tanıdı, devleti yönetti, adalet dağıttı ve en önemlisi devletin yükünü taşımayı öğrendi. 1520 yılı. Yavuz Sultan Selim vefat etti. Osmanlı tahtı boştu ve Manisa'da bekleyen bir şehzade vardı. 26 yaşındaki Süleyman hiçbir isyan çıkmadan tahta çıktı. Bu çok nadirdi. Çünkü devlet onu istiyordu. Artık o sadece Süleyman değildi. O artık Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dı. Batı onu Muhteşem Süleyman diye tanıdı. Ama Doğu onu başka bir adla andı. Kanuni. Çünkü o yasaları düzenledi, devleti kurallarla yönetti, keyfiliğe izin vermedi. Onun döneminde Osmanlı sadece kılıçla değil, adaletle büyüdü. Kanuni'nin hayatında birçok kadın oldu. Ama tarih onu en çok Hürrem Sultan ile hatırlar. Bilinen eşleri ve cariyeleri Mahidevran Sultan, Hürrem Sultan, Gülfem Hatun. Rivayetlere göre Hürrem Sultan Osmanlı tarihinde büyük etki bıraktı. Kanuni'nin kalbini kazandı ve devletin kaderine dokundu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 8 çocuğu olduğu kabul edilir. Oğulları Şehzade Mustafa, Şehzade Mehmet, Şehzade Selim, sonradan 2. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir kızları, Mihrimah Sultan, Raziye Sultan, Fatma Sultan, kaynaklara göre değişebilir. Bu çocukların çoğu taht mücadelesinde hayatını kaybetti. Osmanlı'da padişah olmak, aynı zamanda Nedir bu yük? evlatlarını kaybetmek demekti. Doğru mu yaptık Hürrem? Sen oğulların için savaştın. Ben dünya için savaştım. Ve hepsini kurtlara yem ettik. Kanuni, 46 yıllık saltanatında 13 büyük sefere çıktı. Önemli savaş ve seferleri, Belgrad Seferi 1521, Rodos'un fethi 1522, Mohaç Meydan Muharebesi 1526, Viyana kuşatması 1529, Irak'in Seferi, Preveze Deniz Zaferi 1538, Nahçıvan ve İran seferleri. Onun döneminde Osmanlı. Karada yenilmedi, denizde Akdeniz'e hükmetti, Avrupa'yı titretti. Ve dünya şunu kabul etti: Osmanlı bir süper güçtü. ...1566 yılı Kanuni 72 yaşındaydı.
Ama hala seferdeydi. Hala ordunun başındaydı. Zigetvar kuşatması sırasında bir çadırda hayata gözlerini yumdu. Ölümü askerlerden gizlendi. Çünkü ordu geri dönmemeliydi. Bir padişah öldü ama bir çağ kapanmadı. Kanuni Sultan Süleyman, en uzun süre tahtta kalan padişah, en geniş sınırlara ulaşan Osmanlı, en güçlü dönem. Ama en önemlisi, o kılıcı kadar adaletiyle hatırlanan bir hükümdardı. Ve tarih hala fısıldar. Onun zamanında dünya Osmanlı'yı konuşurdu.